Telperion'un gümüşü, Laureli'nin altını, Valinor'un hepsine ışık veriyordu. Artık gece yoktu. Eldar, batıya davet edildiğinde yolun nereye çıktığını kimse tam bilmiyordu. Yıldızların altında yürümeye alışmış bir halk için, ışığın kendisini yurt yapan bir diyara çağrılmak kolay değildi. Ulmo'nun taşıdığı ada, Doloressea, sessizce batıya sürüklendiğinde, Banyar ve Noldor ilk kez Aman kıyılarını gördü. Pelori dağları, dünyanın kenarına çekilmiş bir perde gibi karanlığın önünde yükseliyordu. Aralarındaki dar geçitte ise bambaşka bir ışık titriyordu. Kalakirya. O ışık ne güneşti ne ay. Göğü değil, toprağı aydınlatıyordu. Ve Eldar anladı. Bu çağrı bir yolculuğun değil, bir yurdun başlangıcıydı. Kalakirya'dan geçip Valinor'un içlerine girdiklerinde, Telperion'un gümüşü, Laureli'nin altını, Valinor'un hepsine ışık veriyordu. Artık gece yoktu. Zaman, iki ağacın nefesiyle akıyordu. İlk günlerde şehir yoktu. Kuleler, surlar, büyük salonlar yoktu. Vanyar ve Noldor, tepelerin, çayırlıkların, ışıkla dolu vadilerin arasında dağıldı. Vanyar, Valar'a yakınlığın huzurunu seçti. Sessiz çayırlara oturup yumuşak ezgiler söylediler. Şarkıları bağıran değil, toprağın nabzını dinleyen bir sessizlik taşıyordu. Noldor ise Telperion'un serin gümüşüne yöneldi. Taşların yüzünü, dağların çizgisini, Aule'nin ışığını seçtiler. Işığın her şeye nasıl dokunduğunu incelediler. Onlar için güzellik sadece seyredilen bir şey değildi. Anlaşılması, biçim verilmesi gereken bir sırdı. Aule'ye yakın durdular ve ondan çok şey öğreneceklerdi. Valar uzaktan seyretti. Ne zorladılar, ne şekil dayattılar. Çünkü Eldar'ı buraya hükmetmek için değil, ışığın altında kendi dengelerini bulsunlar diye çağırmışlardı. Zaman geçtikçe günlük hayat oluştu. Vanyar şarkıyla, Noldor düşünceyle aynı ışığın iki farklı yüzü gibi Valinor'da kök saldılar. Tam bu dönemde Noldor'un arasında bir isim öne çıkmaya başladı. Finwë. Işığın yayılışını dikkatle izleyen ve halkının ihtiyaç duyduğu dengeyi hisseden biriydi. Finwë, yolculukta zaten liderleriydi. Sözü azdı ama yerindeydi. Noldor bir araya geldiğinde farkına varmadan onun etrafına toplanmaya başlamışlardı. Bu, Valar'ın verdiği bir unvan değildi. Noldor'un içinde yavaş yavaş oluşan bir güvendi. Vanyar'ın şarkıları vadilerde dolanırken Noldor'un düşünceleri dağ eteklerinde büyüyordu. İki halkın sesleri ilk kez birlikte yankılandığında Finwë şunu fark etti. Bu ışık hepimize aynı anda dokunuyor ama hepimiz başka bir yer arıyoruz. Vanyar, Valar'ın yüksek dağlarındaki huzuru seçiyordu. Ingwë'nin yolu Tanikööt doğru çekildi. Noldor ise aynı ışığın
denizle buluştuğu yeri arıyordu. Çünkü onlar için yurt sadece korunmak değil, aynı zamanda biçim vermekti. Finve, Noldor'u batıya, kıyılara doğru yönlendirdiğinde Aman'ın sahilleri ışığın diliyle konuşmaya başladı. Dalgalar, gümüş ve altın parçacıklarını su üzerinde ince çizgiler gibi taşıyordu. Ne fırtına vardı, ne kargaşa. Sadece ışığın suya dokunan, geri çekilen sakin bir ritmi. Noldor uzun bir yürüyüşün ardından geniş ve sessiz bir koya ulaştı. Ne çok sığ, ne de çok derindi. Dağların gölgesi vuruyor ama ışığı boğmuyordu. Su, ışığı aynaya çeviriyor, kıyı bu parıltıyı yumuşakça geri alıyordu. Hiç kimse, burası Eldamar olsun demedi. Önce uzun bir suskunluk oldu. Sonra herkesin içinde aynı duygu belirdi. Buraya yerleşirsek, ışıkla kavga etmeyeceğiz. Işığa eşlik edeceğiz. İşte o iz, Eldamar'ın tohumuydu. Eldamar, kağıt üzerinde çizilen bir planla değil, ışığın suya, suyun kıyıya, doğal şekilde karıştığı yerde doğdu. Banyar, Valar'a daha yakın bölgelerde kendi yolunu hazırlarken, Finve, Noldor'u bu sahillere yerleştirecekti. Henüz Tirion yoktu. Mindon'un kulesi yoktu. Ama Noldor'un kalbinde, kıyı ile ışık arasında kurulmuş bir bağ vardı. Bu bağ, ileride şehir duvarlarına, kulelere, heykellere, Noldor'un kendine özgü sanatına dönüşecekti. Ve böylece Valinor'daki günlük hayatın içinden yeni bir başlangıç doğdu. Ingve, Vanyar'ın başıydı. Onların reisi ve kralıydı. Onun yolu ışığın en saf haline dönüktü. Taniquetil'in doruklarında esen sessiz rüzgar, kalbinin aradığı huzuru taşıyordu. Valar'ın yakınlığı ona yük olmadı. Her adımında kendini biraz daha tamamlanmış hissetti. Bu yüzden halkı hiç zorlanmadan, hiç yönlendirilmeden onun ardında toplandı. Ingve'nin yönetimi bir buyruğun değil, ışıkla kurduğu uyumun sessiz sonucuydu. Bu yüzden Eldar arasında birinci diye anılan her zaman oydu. Gücünden değil, ışığın onda bulduğu berraklıktan. Ingve, Man ve Varda'nın en sevdiklerindendi. Onların ışığında, huzur içinde yaşadılar. Finve'nin yolu başka bir yerden açıldı. O, ışığın nereye vurduğunu değil, ışığın taşla, suyla, sessizlikle nasıl konuştuğunu dinledi. Noldor farkına varmadan onun etrafında bir araya gelmeye başlamıştı. Daha yolculuğun en başından beri onu liderleri olarak seçmişlerdi. Finve'nin sesi yüksek değildi. Ama her sözü temizdi. Yerli yerindeydi. Aman'ın sahilleri boyunca yürüdüklerinde Noldor'un aradığı şey bir taht değildi. Işığa eşlik eden bir yurdu bulmaktı. Ve Finve'nin bakışı, ışığın kıyıyla kurduğu uyumla ilişince Noldor anladı. Aradığımız yer burası. Liderimiz Finve. Eldamar da böyle doğdu. Bir planın sonucunda değil, ışığın suyla yaptığı anlaşmanın işaretiyle. Finve orada bir krallık kurdu. Noldor'un kaderi de işte o sessiz kıyıda şekillenmeye başladı. Vanyar'ın sessiz ezgileri tepelerde dolaşırken, Noldor'un düşünceleri kıyıların kumuna ince çizgiler işledi. Işık her birine başka bir yol gösteriyordu. Her yol aynı kaynaktan doğuyordu. Ingve zirvelerin berraklığını seçti, Finve kıyının huzurunda bir yurt buldu. Ve onların soyundan yükselen sesler, ateş, adalet, sükunet, Valinor'un ritmine karıştı. Ağaçların nefesi, gümüş ve altın arasında gidip gelirken, Eldar'ın kalpleri de kendi içlerindeki ışığı dinlemeyi öğrendi. Ne acele vardı, ne telaş. Işık nasıl akıyorsa,
Onlar da öyle yerleşti yeni yurtlarına. Günden değil, ağaçların soluklarında oluşan zaman yavaş yavaş şekillenirken Eldamar'ın sessizliği bir halkın kaderini içinde taşımaya başladı. Henüz hiçbir şey kırılmamıştı. Henüz yollar keskinleşmemişti. Yalnızca ışığın altında duran bir halk vardı ve o halkın içinden yeni çağlara uzanacak sesler uyanıyordu. Valar onları kabul ederken hiçbir söz söylemedi. Ama ışığın dili açıktı. Burada başlayan şey sadece bir yurt değil, sizin iç sesinizin yankısıdır. Ve ışık akmaya devam etti.